Oh, wow. Oh. He's strong. Dostlar efsane bir yerde durduk şimdi ki burası böyleyse yukarıda nasıl olacak onu merak ediyorum. Say in your language. Evet dostlar şimdi başladık yukarıya doğru çıkmaya. Şu gördüğünüz yer böyle dönüyor abi. Daha o kadar yakınız ki şu anda. Güzel miydi? Çok güzel. Çok güzel. Aşağısı bildiğin uçurum ya. Şimdi size birazcık etrafı anlat. Nelson Mandela'nın hapis edildiği ada dostlar. Ve herkese Afrika'nın en güzel ülkelerinden, en tatlı ülkelerinden birisi olan Güney Afrika'dan, Güney Afrika'nın Cape Town şehrinden selamlar. Yeni bir bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz dostlar. Evet dostlar, bu hafta Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeyim. Şehre adımımı az önce attım. Havalimanı hemen yanımda, gördüğünüz gibi şurası havalimanı dostlar. Odama girer girmez daha yatağa dokunmadım bile, gördüğünüz gibi birazcık dağıttım ortalığı gerçi. Şimdi duşumu aldım, üzerimi değiştim. Şimdi dostlar ekiple birlikte bir tane tur ayarladık. Turla birlikte Cape Town'u gezmeye çıkacağız. Aşağıya inmeden önce bugün yapacaklarımızı kısaca size anlatayım dedim. Bugün dostlar Güney Afrika bir defa Afrika'nın en güneyindeki ülke. Biz de şu anda Cape Town'dayız. Güney Afrika'nın da en güneyindeyiz. Yani burada dostlar aslında dünyanın sonuna geldik diyebilirim size. Çünkü de aşağısı yok. Daha aşağısı Güney Kutbu. Bundan sonrası Table Mountain diye, Masa Dağı diye bir yere çıkacağız birazdan. İlk durağımız olacak anladığım kadarıyla. Uçakla gelirken videosunu çektim. Şuraya koyayım bir yandan, onu da görün. Dağı resmen üstünden jiletle kesmişler gibi, görüyorsunuz bak. İnanılmaz bir görüntüsü var havadan, çok güzel. Orayı gezeceğim, şehri gezeceğim. Yaklaşık 30 saat kadar buradayım, öyle bir yat. Çok fazla vaktim yok. Gezerken anlatırım artık geri kalanını şehrin. Hadi gidelim. It's the right side. No, this is the wrong side. So. This is the right It's side. actually the right side. It's on the right. What's right and what's left? Alright, I'm going to ask my subscribers. Arkadaşlar direksiyon doğru tarafta mı yanlış tarafta mı? Ben size sorayım en iyisi. Siz yazın aşağıya. Dostlar hayatımda ilk defa şu anda şurayı bir açacağım. Abi buz hokeyi oynuyorlar ama buzun üzerinde değil, çimlerin üzerinde buz hokeyi oynuyorlar. Güney Afrika'da meşhur bir oyunmuş. Çok ilginç, çok garibime gitti gerçekten. Burada okulun önünden geçtik bir tane. Şimdi sahilin oraya geldik. Birazdan penguenleri göreceğiz. İlk durağımıza geldik. İlk durağımız penguenler demiştik. Penguenlerin olduğu yere geldik. Buraya böyle Afrika'ya ait hediyelik eşyalar falan filan koymuşlar gördüğünüz yere. Penguenler direkt dikkatimi çekti. Bak direkt burada penguenler var. Grubu takip edelim, uzaklaşmayalım. Tabi buralardan bir şeyler alacak. Şu anda param yok. Neden? Çünkü daha paramı şey yapmadım. Bunların parasına çevirmedim. Rand diye bir tane para birimi kullanıyorlar. Daha ona fırsat olmadı. Cebimizde dolar var. Bu adamlar da dolar kabul etmeyeceği için. Ama çok tatlı şeyler var. Mesela şu penguenler çok tatlıymış. To hunt the penguins, ha? Şu anda gittiğimiz beach'in adı, yani sahilin adı, penguenlerin olduğu sahilin adı Boulders Beach'miş arkadaşlar bu arada. Arabayı otoparka park ediyorsunuz. Ondan sonra burada böyle bir tane yol var. Devam ediyoruz. Sahile doğru çıkacağız birazdan. Derken buraya da zaten kocaman koymuşlar. Welcome to Boulders diye. Home of the African Penguin olarak. Şöyle birazdan şu penguenleri göreceğiz. Umut ediyorum. Belki dokunma şansımız bile olacakmış. Elin girişine geldik dostlar. Şöyle bir girişi var. Birazdan buradan kartla parayı ödeyeceğiz entry'den. Ondan sonra içeriye gireceğiz. Sahile çıkış yapacağız. Şuraya fiyatları yazmışlar. Şimdi dikkatimi çekti. Yetişkinler için normal ödeme fiyatı 170 randmış. Yani 170 TL'ye denk geliyor. Bu arada 1 rand 1 TL'ye denk geliyor şu anda. Eskiden böyle değildi. Ben ilk bu Güney Afrika'ya geldiğim zamanlarda çok farklıydı ama maalesef bizim para çok değer kaybedince şu anda birebir olduk. 170 liraya gireceğiz içeriye. Evet, biletimizi aldık, paramızı ödedik. İçerisi tehlikelidir falan filan diye uyarılar yapmışlar hani. Başınıza bir şey gelirse bizden değil diye. Bakalım bir şey gelecek mi başımıza? Hey, hi to Turkey in Turkish. Nasılsınızdır? Arkadaş Kazakistanlı ama Türkçe biliyor, orada Türkçe öğrenmiş. Bayağı da güzel Türkçesi. Evet, sahile çıktık dostlar. Şu şekilde harika bir görüntü var karşımda şu anda ama penguen göremiyorum henüz. Evet, ilk penguenlerimiz karşımıza çıktı. Hemen girer girmez şurada 2 tane penguen var. Bilmiyorum görüyor musunuz? Hatta telefonla çekip yakınlaşayım aynı zamanda ekranın yanından. Evet, ya uyuyorlar ya aşk yaşıyorlar. Sarılmışlar, uyuyorlar gibi duruyorlar. Sahile doğru böyle bir tane yürüme yolu yapmışlar. Yürüme yolundan yürüyerek devam ediyoruz. Şu karşımızdan şu an bize doğru bir tane penguen geliyor bu arada. Evet, hayatımda ilk defa bir penguene açıkta bu kadar yakınlaştım herhalde. Self-inflicted injury. Oh, wow. Oh, he's strong. Wow. Oh, sorry. Right case. Whoa. Uh-oh. Whoa. He is really strong. Wow.
Evet, şimdi sahilin sonuna kadar geldik bu yürüyüş rampasına dostlar. Bütün penguenler buraya toplanmış. Az önce tekli tüklü görüyorduk penguenleri. Şimdi gördüğünüz gibi bir sürü görüyoruz. Bu arada penguen ısırdığı için elim kanıyor, görüyorsunuz şu anda penguen ısırığından. Tetanoz aşısı olmam gerekiyor mu gerekmiyor mu, ona internete ulaştığım zaman internetten bakacağım. Muhtemelen bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum penguen ısırığından. Çünkü gagasıyla birazcık tırmaladı, o kadar yani, ama yine de bakmakta fayda var. Buraya bakar mısınız? Bayağı bildiğin hepsi buraya yatmışlar. Yumurtaların üzerinde yatıyorlar anladığım kadarıyla. Küçük küçük çukurlar oluşturmuşlar. Bak. Şuradaki en yakındakine biraz daha yakınlaşmaya çalışayım. Kendine çalılık bir alan yapmış. Orada bir çukur var. Çukurun üzerine oturmuş. Yumurta falan var herhalde orada. Gerçekten çok tatlı hayvanlar. Güneş yavaş yavaş batıyor. Şimdi burada bir ATM'lere uğradık. Aynı zamanda süpermarkete uğradık. Buradan alışveriş yaptı arkadaşlar. Şimdi arabalara atlıyoruz. Ondan sonra Table Mountain'a gidiyoruz. Yani Masa Dağı'na gidiyoruz. Bakın burası gördüğünüz yer dostlar. Burada at koşturabiliyorsun. Atları gördük az önce. Atların yanından geçtik. At çiftlikleri var birkaç tane. Atınızı kiralıyorsunuz. Daha sonra buraya gelip burada at koşturuyorsunuz. Bayağı keyifli bir aktiviteye benziyor. Bir sonraki geldiğimde kesinlikle yapmak istiyorum. Dostlar, efsane bir yerde durduk şimdi. Şimdi size göstereceğim manzara gerçekten uzun süredir gezilerimde gördüğüm en güzel manzaralardan bir tanesi herhalde. Şöyle bir yerde durduk, yani gerçekten efsane bir manzara var. Şu anda gün batımı. Şu gördüğünüz yer, karşı taraf Chapman's Peak olarak geçiyor. Şurada Chapman's Beach'ti yanlış hatırlamıyorsam şu sahilin ismi. Bunun arkası da dostlar, gördüğünüz bunun arkası Cape Town şehir merkezi. Aynı zamanda şurası da, birazdan oraya çıkacağız zaten. O gördüğünüz yerde Masa Dağı olarak geçiyor. İnsanlar bakın burada piknik falan yapıyorlar. Gelmişler buraya. Masalarını, sandalyelerini atmışlar. Çok tatlı, hoş bir ortam var. Hatta buraya direkt masalar kurulmuş, görüyorsunuz. Ki burası böyleyse yukarıda nasıl olacak onu merak ediyorum. Arabaya bindik, o yüzden videoyu tamamlayamadım dostlar. Buraya seal'ları, yani deniz foklarını görmeye gelmiş. Evet, fokları görmeye geldik de yokmuş burada dostlar. O yüzden Hayır, şimdi yalan söylüyorum. yalan söylüyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Masa Dağı'na geri çıkacağız, o yüzden burada yoktu onlar çünkü. Teleferin oraya geldik şimdi dostlar. Aynı zamanda şu gördüğünüz kırmızı otobüslerle şehir turu yapabiliyorsunuz. Yaklaşık $15 yanlış hatırlamıyorsam bunun ücreti. $15 vererek şehir merkezinden kalkıyorlar. Bütün şehri bununla da gezebilirsiniz. Biz şimdi ne yapacağız? Şu gördüğünüz teleferikle ta en tepeye kadar çıkacağız. Say hi to Turkish people. Say in your language. Evet, arkadaşlar da Koreli dostlar, hepinize selam veriyorlar. Bu arada manzara efsane. Cape Town'un şehir merkezi ayaklarımızın altında şu anda. Daha yukarıya çıkmadan bile görüntü gerçekten çok güzel ya. Evet, ödememizi yaptık. Card approved. Şimdi ne kadar ödedik? 320 lira ödedik. Yukarıya çıkıp ondan sonra geri dönmek için. Say hi to Turkey. Hello, merhaba. Thank you. Aa, merhaba. Abi herkes Türkçe biliyor. Neden herkes Türkçe biliyor? Çünkü hepsi dizilerden öğrenmiş Türkçe, o yüzden hepsi biliyor. Sabah gelseydik eğer 400 lira ödeyecektik aynı işlem için. Şimdi burada şöyle bir şey var, yabancı olduğun zaman 5 katını ödüyorsun. Eğer yerli olsaydık mesela 40 liraya girebiliyorduk penguenlerin oraya, eğer Güney Afrikalı olsaydık. Aynı zamanda buraya da kaçtı ya, 80 lira mı 90 lira mı neydi, öyle bir şeye çıkabiliyorsunuz. Son saatte dostlar, onu da buraya ekleyelim, 7.30. 7.30'a kadar çıktın çıkamadın, çıkamıyorsun. Zaten havada 7'de 7.30 arası kararıyor. Ondan sonra çıkmanın da çok bir anlamı kalmıyor zaten. 5 dakika sürüyormuş yukarıya çıkması. Bu arada 10 dakika içinde de güneş batacak, o yüzden bayağı acelemiz var. 10 dakika içinde batmadan oraya çıkmamız gerekiyor. Evet dostlar, şimdi teleferik geldi. Şu şekilde ilginç bir teleferik, daire şeklinde, bayağı da büyük. It will make a circle. Oh, okay. Evet dostlar, şimdi başladık yukarıya doğru çıkmaya. Şu gördüğünüz yer böyle dönüyor abi. Sürekli dönüyor. O yüzden herkes böylece eşit şartlarda dışarıyı görme imkanı bulmuş oluyor. Biz de yavaş yavaş şu anda dönüyoruz, görüyorsunuz. Birazdan şu açık pencerenin oraya geleceğim. Döne döne. Orayı çekeceğim diyorum da niye bekliyorsam. Yürü abi oraya, direkt çek işte. Oo, bayağı güzel. Bayağı güzel. Rüzgar, sağlam rüzgar var yalnız. Sağlam rüzgar var. Buradan aynı zamanda yürüyerek de çıkılıyormuş gördüğünüz gibi. Aşağıda yürüme merdiven gibi bir şey yapmışlar, aşağıya görüyorsunuz. Ve diğer tarafta da Cape Town şehri ayaklarımızın altında dostlar. Harika bir görüntü var gerçekten şu anda. Daha o kadar yakınız ki şu anda. İnanılmaz bir görüntü ya. Böyle bir şey olamaz. Yok artık.
Çok güzel ya. Wow. Sevdin mi? Güzel miydi? Çok güzel. Çok güzel. Şimdi teleferikten indik. Buraya bir tane gift shop yapmışlar. Hediyelik eşya dükkanı yapmışlar. Hemen girişine şu şekilde. Dışarıya çıkarken geri dönmek için buradan çıkacağız dostlar. Ve şöyle dağın şu anda tepesindeyiz. Evet, Table Mountain, Masa Dağı'nın tepesindeyiz arkadaşlar. Güneşin daha batmasına var. Çok güzel zamanda geldik ya. Büyük bir yere benziyor bu arada bayağı. Buraya yürüyerek çıkabiliyorsunuz. Yani şununla çıkmanıza gerek yok. Her yerden patikalar var. Şehrin her yerinden bu dağa çıkan. Yaklaşık 3 saat falan yazıyor internette. 2 saat 3 saatte hızlı olursanız çıkabiliyorsunuz. Uzun yıllardır gördüğüm en güzel manzara. Şuradaki bulutlara bakın. Kar gibi duruyor. Şu an bulutların bayağı üzerindeyiz. Şöyle bu tarafta Cape Town'un görüntüsü var. Cape Town ayaklarımızın altında. Sorry. Bir tık da korkutucu açıkçası. Aşağısı bildiğin uçurum ya. Çok dik bir uçurum yani. Çok dik bir uçurum. Evet, şehrin manzarası efsane bu arada. Ayla birlikte, ay da yukarıya çıkmış gördüğünüz gibi. Şimdi size birazcık etrafı anlatayım. Biraz buralardan bahsedeyim. Şurası Robben Island. Nelson Mandela'nın hapis edildiği ada dostlar. Oraya vapurla gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda hatırlarsanız Dünya Kupası burada yapılmıştı. Shakira'nın bir tane şarkısı vardı. This Time for Africa diye. Şurada Dünya Kupası statlarından bir tanesi var gördüğünüz yerde. Güney Kutbu'na yakınlık durumunda Cape Town'la Buenos Aires. Onun da videosunu hatırlarsanız çekmiştik. Aynı yerlerde Sydney'e de yakında gideceğim. Onun da videosu gelecek. Evet, altımızda da Camps Bay var. Gördüğünüz zenginlerin yaşadığı alan burası daha çok. Zaten gün batımını en güzel de onlar izliyor gördüğünüz gibi. Abi manzara efsane ya. Şöyle bir taşın üzerine çıktık şu anda fotoğraf çekilmek için dostlar. Evet dostlar, güneş batıyor. Akşam saati. Şehrin ışıkları aşağıda yandı. Gerçekten harika bir gündü, harika bir manzaraydı. Ben artık gözükmüyorum. Birazdan yemeğe gideceğiz, yemeği çekeceğim. Çok karanlık olursa çekmem. Yarın görüşürüz ya da yemekte görüşürüz artık. Evet dostlar, şimdi Cape Town'un şehir merkezine geldik. Oraya bırakıp arabaları buraya park ettik ve karşınızda Wheel of Cape Town var. Yani Cape Town'un tekeri var. Şöyle kocaman bir dönme dolap yapmışlar şehir merkezine. Her yere küçük dükkanlar koymuşlar bu şekilde. Tam bu wheel'ın altındayız şu an. Şu ileride de yerliler müzik yapıyorlar. Yerli halktan insanlar müzik yapıyorlar. Bayağı güzel. Biz de buraya giriyoruz. Evet dostlar, şimdi Ocean Basket diye Türk Hava Yolları'ndan birkaç tane arkadaşımın da tavsiyesi üzerine bir restorana getirdim arkadaşları. Şöyle girişte sizi oysterlar karşılıyor şu şekilde. Çok da güzel duruyorlar açıkçası. Şöyle bir yer, bir tane alışveriş merkezinin içinde ikinci katında şöyle menüsü var. Size şöyle menüden birazcık bahsedeyim. Neler söyledik. Deniz ürününün her türlüsü var. Karides var, midye var, kalamar var vesaire, her şeyden var. Şöyle paylaşılacak şekilde Ocean Basket for Two var. 2 kişilik Ocean Basket'lerden var. Onlardan söyledik. İçinde midye, kalamar vesaire var. Böyle bir yemeğin, yani 2 kişilik böyle bir yemek yemek istiyorsanız dostlar 375 lira ödüyorsunuz. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Güzel bir ortama benziyor. Bir yemekler geldi, size anlatamam, çok efsane duruyor. Şöyle yemekleri göstereceğim size. Yemek ya. Evet, bizim önümüze şöyle bir şey geldi, şöyle bir tabak geldi. Ben bu arada ortaya böyle bir 2 tane sushi falan filan da söyledim şöyle gördüğünüz gibi. Ama onun dışında ana yemek abi çok efsane duruyor. Bak, kalamar, midye, balık parçası 2 tane. Pirinci geç. Şurada karides var. Yanında da kalamar var. Baby kalamarlardan koymuşlar. Yani gerçekten çok efsane duruyor. Arkadaşlar da oralara tek kişilikler söylemişler. Onlar yine bizim gibi 2 kişilik söylediler. Gerçekten çok efsane. Daha fazla çekim yapmayacağım artık bugün. Yemeğe dalıyorum. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve Cape Town'da ikinci günden herkese selamlar. Hepinize günaydın dostlar. Dostlar, yaklaşık 2 saat önce falan uyandım. Tam olarak 13 saat uyumuşum. Saat kalktığımda her yerim ağrıyordu zaten. Kalkar kalkmaz kendim spor salonuna attım. Bir sporumu yaptım şimdi. Otelin arka tarafına böyle bir yürüyüş yolu yapmışlar. Çok güzel bir yürüyüş yolu yapmışlar. Yeşillikler içinde, sazlıklar falan. İleride arı kovanları var. Yani bir gece uyumadan atlayınca öbürsü gün çok fazla uyuyorsun doğal olarak yorgunluktan. Zaten yeterince şey yaptığımızı da düşünüyorum. Dün gerçekten çok keyifliydi. Çok güzel yerler gördük. Çok güzel şeyler gördük.
parmağım geçti. Yani hiçbir şey yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum. Bence bir şey de olmayacak zaten. Şurada birkaç tane yara var. O kadar. Penguen ısırmasında ne yapmalıyım diye Google'a yazdığın zaman yani ya bir şey olmuyor ya da penguen tarafından ısırılan çok az insan olduğu için bir şey yazmamışlar Google'a. Ve ben buraya ileride tatile de gelmeyi düşünüyorum şu anda. Kafama yazdım bir yerine. Ben buraya kesinlikle şöyle bir 5 gün belki 10 güne kadar tatil yapılabilir. Bu arada bunu çok fazla ülke için söylemiyorum. Tatil günlerim kısıtlı olduğu için bu günleri genellikle Türkiye'de ailemin yanında İzmir'de geçirmeyi planlıyorum. Benim için çünkü dünyanın en güzel şehri İzmir, dünyanın en güzel ülkesi de Türkiye. Tatilde o yüzden genellikle ülkeme dönmeyi seviyorum. Ama şöyle dünya üzerinde böyle 5-10 tane ülke vardır hani tatille ben buraya gelirim diyebileceğim. İşte burası onlardan bir tanesi oldu şimdi dostlar. Gerçekten çok beğendim. Evet, umarım siz de beğenmişsinizdir benim beğendiğim kadar gerçekten. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüz hafta yeni bir ülkede yeni bir macerayla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi arabalara attık. Çocuklar da orada kendilerine havuzdaymış. Çocuklar da orada. Gerek yok. Doesn't need. Şimdi buradan içeriye gireceğiz. O ne ya? Kamera mahvolmuş. Kameranın Hi, for what? No, I'm already sitting there. A second. Yeah. Benim bu arada arı kovanların oraya da geldim. Şu şekilde Lan! Bir şey dokundu. Everybody's out? Yeah, I think yeah. Alright, let's go. They're waiting for us. Huh?